Örgü Bilediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda sizlere tunus işi tekniği kullanarak yapmış olduğum bu güzel desenli çalışmanın, yaprak desenli çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım modelimi sever ve beğenirsiniz. Atkılardan hırkalara, yeleklere, şallara, böyle çanta yaparken süslemelere varana kadar dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir farklı fikirleri olan arkadaşlarım yorum kısmına yazabilirler. Beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı da aynı zamanda bekliyorum. Tunus işi tekniği kullanarak yapmış olduğum bir zemin ve üzerini de yapraklarını da tunus işi tekniği kullanarak yapmış olduğum bir desen çalışması görüyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim. Bunun nasıl yapıldığını gelin hep birlikte görelim arkadaşlar. Modelimi yaparken Alize Artisan'ın şu şekilde biri batik biri düz iki tane ipini kullandım. Ve 3,5 milim şöyle şiş tığ kullandım arkadaşlarım. Tunus işi tığ. Şimdi hemen yapalım. Şöyle birazcık bu alt kısmından başlayalım. Şu şekilde zincirler çekiyoruz. Ne projesi yapacaksak ona göre zincir çekerek modelimizin yapımına başlıyoruz. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Diğerini parçanın üzerinde anlatacağım ben size. Şöyle arkadaşlarım, zincirlerimizin içerisinden her birisinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Normal tunus işi yapıyoruz şu anda. Şişimizi ipimize göre bir tık kalın. Bunun sebebi de alt kısmının dokusunun kalın olması. Tunus işi tekniği ile kullanırken örgüleriniz kalın olur. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Şöyle aldım hepsinden birer tane. Ve şimdi topladıktan sonra bakın şöyle bir tane bu ilk baştakini tek olarak çekiyoruz. Diğerlerini ise ikişer ikişer çekiyoruz arkadaşlar. Bu alt zemini yaparken bu işlemi kullanıyoruz. Şöyle şu parçamı da göstereyim. Yani şurayı yaparken bu şekilde yapacağız. Başladık ve devam ediyorum şimdi. İkişer ikişer çektim gördüğünüz gibi. Sona geldim. Şimdi burada arkadaşlarım şu içerisinden giriş yapıp arkadan çıkartıyorum bu şekilde ve çekiyorum öne doğru. Bu şekilde aldığımız için sanki iki şişle yapılmış gibi bir görünüme sahip olmasını sağlıyoruz. Şöyle bakın her birinin içerisinden zaten belli. Hemen buradan giriş yapıp arkadan çıkartıp öne çekip şöyle topluyorum şişimi. Evet, şimdi yine aynı şekilde ilkini tek çekiyorum. Diğerlerini ise ikişer ikişer çekerek başlangıç yerimize geliyoruz. Şöyle bir görüntü oldu bakın. Burada daha net belli. Düz örgü yapmış gibi bir görünüme sahip oluyor arkadaşlar. Böyle yaparsanız. Evet, bir sıra daha yapalım ve çiçek kısmına, yaprak kısmına geçelim. Yine bakın iç kısmından giriş yaptım. Şöyle alarak devam ediyorum. Sonra 2 2 ilkini tek sonrasını ikişer ikişer çekerek devam edip zemin kısmını oluşturuyoruz. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Sanırım anlaşılmıştır burası, bu kısmı. Evet, zemin kısmını tamamladıktan sonra arkadaşlarım şimdi üzerindeki bu yaprak işlemeleri ben size anlatmak istiyorum. Şöyle başladım, mesela bir atkı yapımında yaparken kullanabileceğiniz şekilde. Bunu bir hırka yaparken de aynı şekilde önüne böyle bir sıra şeklinde bu şekilde yapraklar yapabilirsiniz. Ayrıca şöyle katlayıp bakın, ikiye katlayıp çok güzel bereler yapabilirsiniz. Yani bu kadar büyük yapmanıza da gerek yok. Şimdi göstereceğim teknikle yapacağız bunu da.
Şuraya bir boş bıraktım özellikle. Bunu devam edebilirdim. Mesela şöyle devam edip hepsini aynı deseni uygulayabilirdim. Burada da tamamen sizin böyle tasarım, tamamen fikirleriniz hani ön plana çıkıyor. Sadece ben size bu sap ve yaprak kısmını nasıl yaptığımı anlatacağım. Gerisini size bırakacağım. Çünkü istediğiniz kadar süsleme yapabilir. Yaprakların da şekillerini farklı şekillerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle nereye yapmak istiyorsam mesela şuraya bir tane yapalım. Şuradan giriş yapıyorum. Şöyle herhangi bir yerinden. İnanın hiçbir şeyi yok. Yani illaki şuradan olacak, buradan olacak diye bir kaidesi yok. Şöyle tutundum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerine alıyorum ve çakma sık iğne dediğimiz tekniği kullanarak bu sap kısımlarını yapıyoruz arkadaşlarım. Şöyle aldım bakın. Rastgele böyle istediğiniz kadar eğebilirsiniz, bükebilirsiniz, düz gidebilirsiniz. Şu anda çapraz bir şekilde devam ediyoruz. Şöyle aldım ve giriş yapıp buraya çakma sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde yine bakın üzerine aldım. Hemen şuradan giriş yaptım. Bu da dediğim gibi tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Şöyle yine alıyorum. Birkaç tane daha yapalım ki iyice net olarak anlaşılsın. Şimdi bakın bu şekilde bir sap kısmını yaptım. Şu aralarda da aynı işlemi kullandım arkadaşlarım. Aynı tekniği kullandım. Şimdi buradan yaprak yapımına geçmek istiyorum. Bir tanesi böyle yana doğru gidiyor bakın. Bir tanesi ortada, bir tanesi de kenarda. Böyle şimdi yana doğru giden bir tane yapalım. Bu burada duruyor. Taktım arkadaşlar bakın. Alıyorum, çekiyorum. Bu şekilde 7 tane topladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle 7 tane topladım. Daha sonra bir çekiyorum önce, sonra ikişer ikişer çekiyorum. Sonda bunu çekmiyorum arkadaşlarım. Bakın bu böyle kalıyor. Hemen şöyle yapıp yan tarafına geçiyorum. Bu son olan kalıyor. 2 tane ilmek kalmış oluyor tığında. Hemen yanındaki yerlerden. Burası önemli. Bakın şöyle yanındaki yerlerden giriş yapıyorum. Bu defa diğerinden uzun olacağı için 11 tane devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'i yine aynı şekilde bakın şu şekilde çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 bakın 4 tane yerim kaldı. Bunu saymayın arkadaşlarım. 11.yi çekmedim. Yine kaldı. Şöyle devam ediyorum. Şimdi hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. Bu şekilde 7 tane topluyorum. 1. Bunların sayılarını daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz. Şöyle 2'yi şuradan alacağım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7'yi de şuradan alalım. 7. Şimdi çekiyorum hepsini. Evet, bakın 4 tane kalmıştı. Bunları da şöyle üçünü bir çektim ve birinci yaprağı yapmış oldum arkadaşlarım. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi bu tarafa doğru bir tane gidelim ya da buraya doğru. Şöyle hemen çevirdim. Yine 7 tane 2, 3, 4,
5, 6 ve 7. Sonra yine çekiyorum. 2 2, sonda 2 tane bırakacağım. Bu şekilde. Şimdi 11'e geldi sıra. 11 tane ilerleyeceğim. 1 2 3, şöyle 4 5 6 7 8 9 10 11. Sonra yine aynı şekilde çekiyorum. Burada bir tane daha çektim. 2 4 tane kalacak. Şöyle bu ilmeğimle beraber. Şimdi 7'ye geçtik arkadaşlar. 7 tane ilerleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra bunları aynı şekilde diğerini yaptığımız gibi yaparak tamamlayacağız. Şöyle 4 tane kalacak burada. 2 4 5 2 4. Evet, 4 tane kaldı. Bu 4'ü şöyle aldım. İkisini bir, ikisini bir. Bir taneyi daha yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Şöyle tam ortasına bir tane daha yapacağım. 1 2 3, şöyle de alabiliriz. 4 5 6 ve 7. Sonra yine aynı şekilde devam ederek bitireceğim. 2 tanesi kaldı. Şimdi 11'e geçtik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sonra ilkini yine tek çekiyorum. Diğerlerini ikişer ikişer. 4 tane kalacak. 2, şöyle bir tane daha yapıyoruz. 1 2 3 4. Sonra da 7'yi tekrar yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra yine şu şekilde yaparak son 4'ü ikişer ikişer çekeceğim. Evet. Şimdi bakın birinci yaprağımızı tamamlamış olduk. Buradan bir böyle bu aradaki sap kısımlarını devam edip buraya bağlayabiliriz. Bir de bu şekilde bırakıp tek başına bir yaprak yapabiliriz. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şöyle göstereyim. Bakın bunu tamamladık. Buradan kesip tekrar başka yerlere serpiştirebiliriz. Bunu bağlamak için de onu da göstermek istiyorum. Hemen yine aynı bu yerde kullandığımız gibi şöyle üzerine aldım. Yine çakma sık iğneler ile diğerine kadar böyle dalgalı bir şekilde de gelebiliriz. Düz bir şekilde de gelebiliriz arkadaşlar. Bunları çok sıkı yapmayın. Çok sıkı yani dediğim şöyle birazcık daha büyük bırakırsanız böyle kabarık kabarık durur arkadaşlar. Şöyle mesela buradan şu tarafa doğru kayalım, kaydırma yapalım. Şöyle aldım.
Bakın geldim diğerine. Şimdi burayla bağlıyorum. Buradan mesela şöyle şuraya geçip şu tarafa doğru bir tane daha yapmayı da göstermek istiyorum. Hiç ip kırmadan yapacaksak arkadaşlar şöyle yapabiliriz bakın. Alıp kaydırıp devam edebiliriz. Bu tamamen benim kendi hani fikrim ve düşüncem. Siz bunlarda değişiklik yapabilirsiniz. Tekrar söylemek istiyorum. Tamamen hayal gücünüze göre, hayalinizdeki gözünüzde canlandırdığınıza göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela buraya geldim. Buradan devam etmek istiyorum. Bakın şu aralardan giriş yaparak aldım. Bir tane daha yapayım tam olarak görülsün. Şöyle buraya geldim. Buradan devam etmek istiyorum. Şöyle bir tane hemen başladım çakma sık iğnelere. Bu birbirine ekleme yapacağınız zaman, yani o şekilde bir model yapacağınız zaman kullanmanız gereken yöntem, başka da herhangi bir şeyi yok arkadaşlar. Bunları da size tamamen göstermek istedim. Şöyle bakın. Şimdi buraya bir tane daha yaprak yapabiliriz. Evet, ben şimdi buraya da bir tane yaprak yapayım ve boş kalmasın burası da. Yine aynı şekilde 11 tane topladım ve bir yaprak daha buraya yapıyorum arkadaşlar. Hemen tamamlayıp geleceğim. Evet arkadaşlarım, bakın bunu da tamamladım. Şimdi en son bitirirken şöyle kesiyoruz ipimizi ve böyle bir görüntü elde ediyoruz. Bunu da şöyle hemen aradan saklayalım. Böyle değişik ve güzel bir model arıyorsanız, bir değişiklik arıyorsanız, düz ördüğünüz bir örgüye böyle hareket katmak istiyorsanız bu şekilde yaparak yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakın. Şimdi eğer böyle bir ip kullanıyorsanız kesinlikle ütü yapın derim. Ben bunun alt zeminine ütü yapmıştım arkadaşlar. Şu küçük ördüğümüz parçaya bakın. Şöyle bir görüntü oluyor. Bunu daha güzel yapmak için hafif bir ütü basın ve böyle güzel olsun, düzgün olsun. Evet, böylelikle modelimizin yapımını tamamlamış olduk. Bakın çok güzel ve değişik bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlarım. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.